Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte katı yağ kullanmadan üzümlü anne kurabiyesi tarifi hazırlayacağız. Böyle lezzetine hayran kalacaksınız ve inanın ki her zaman yapmak isteyeceğiniz bir kurabiye tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. 1 su bardağı oda sıcaklığında tatlı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdunuzun tatlı olmasına dikkat edin. Ekşi olursa kurabiyemizi de yerken ekşimsi bir tat verir, bilginize. Yarım tane portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Sizler dilerseniz portakal kabuğu rendesini sevmiyorsanız limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Ben portakal kabuğu rendesi kullanmak istedim. Üzerine hemen 1 su bardağından biraz eksikti kuru üzüm ilave ediyorum. 2 tane yumurtamın akını kullanıyorum. Sarısını üzerine kullanacağım kurabiyelerimin. 1,5 su bardağı da şeker kullanıyorum. Unumu almadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştırmak istiyorum. Evet, tamam, yeterli. Bütün malzemelerimiz birbiriyle karıştı. Burada 5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine ve yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğünden un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Ben unumun hepsini ilave edeceğim çünkü hepsini alacak. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Hamurumuzun yumuşaklığı ve kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi yumurta büyüklüğünde bir parça alıyorum ve avucumun içinde yuvarlayacağım. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine yumurta büyüklüğünde bir parça hamurumdan aldım. Avucumun içinde yuvarlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Kurabiyenizin büyüklüğü küçüklüğü size kalmış. İstediğiniz büyüklükte veya küçüklükte de yapabilirsiniz. Ben bu büyüklükte yapmak istedim. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim, bilginize. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi yumurta sarımızı ilave edelim. Yumurta sarımızı kurabiyelerimizin üzerine eşit bir şekilde ilave edelim arkadaşlar. Çünkü neden derseniz hepsi eşit bir şekilde kızarsın. Şimdi cevizimizi batıralım, kurabiyelerimizi.
şekilde. Evet, cevizimin miktarı da 1 su bardağı. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katı kurabiyelerimi pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, kurabiyelerim pişti. Tamamen de soğudu. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Benim fırınımda yarım saatte pişti, bilginize. Böyle altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Hemen böyle servis tabağımın içine almak istiyorum. Hemen tepsimi kaldırıyorum ve kurabiyemi getiriyorum. Hemen böyle bir tanesini alıp içine sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani o kadar güzel bir kurabiye tarifi oldu ki hem de katı yağsız, katı yağ sevmeyenler için gerçekten de kaçınılmaz bir kurabiye tarifi. Hemen böyle yakından da göstermek istiyorum. İçine de iyice görün diye. Asla hamursu olmadı içi yumuşacık, dışı kıyır bir anne kurabiyesi tarifi oldu. Kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz tarifimi. Eğer aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızla cevap vermeye çalışıyorum. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.